Avusturya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Her şey yolunda inşallah. Bizler bugün Avusturya'yı bırakıp şu arkamda gördüğünüz güzel coğrafyayı, güzel atmosferi, size gösterdiğim güzel görüntülerdeki yeri bırakıp da İstanbul'un kalabalığına, kaosuna, stresine dönüyoruz. Dönüşümüzde ilk konaklayacağımız yer bizim. Bu defa Sırbistan'ın Niş şehri olacak. Tam orta nokta gibi gözüküyor orası da. Yaklaşık bir 10-11 saatlik bir sürüşümüz olacak. Bu video tamamen yol videosu. Biraz maliyetlerden, biraz bu tatil kaça patladı, nerelere ne kadar para ödedik. Bunları aktaracağım. Daha çok yol görüntüleriyle size eşlik edeceğim. Zaman zaman araya girip konuşacağım dönemlerde olacak. Biz hazırlığa başladık. Şimdi aracı yükleyeceğim. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda tekrardan size görüşmüş oluruz. Küçük bebek, bile çizdi bebek. Yara. Avusturya'daki evimizden şimdi yola çıktık. İlk durağımız Sırbistan'ın Niş şehri. Şu an navigasyon bize 1045 kilometre gösteriyor. Duraklama, molalar ve sınırdaki beklemeler hariç toplam gideceğimiz süreyi de 9 saat 45 dakika olarak gösteriyor. Bakalım yol bize neler gösterecek. Hadi bize hayırlı yolculuklar. Dile kolay. Türkiye'den kendi aracımızla kendi evimizin önünden çıktığımız bu büyük serüvende 12.000 kilometreden fazla yolu geride bıraktık. Almanya'nın düzenini, İsviçre'nin o baş döndüren dağlarını, Alplerin ruhunu hissettik. Buralarda konakladık, buralarda sabahladık. Koca bir yazı heybemizi 50'nin üzerinde birbirinden özel eşsiz lokasyon doldurarak tamamlıyoruz artık. Bu uzun yolculuk boyunca keşfettiğimiz, büyülendiğimiz o en güzel köşeleri video haline getirip sizlerin beğenisine sunduk. Ama bizim için en değerlisini biliyor musunuz? Ekran başında bizi izleyenleri hiçbir zaman birer izleyici olarak görmedik. Siz bizim için birer yol arkadaşıydınız. Direksiyonun başındayken, o virajları dönerken hep bizimle yürüdüğünüzü hissettik. Hep birlikte gezdik, hep birlikte hissettik. Ama yalan yok, Avusturya bizim için bambaşka bir köşe oldu. Bu güzel coğrafyaya, bu doğaya tabiri caizse aşık olduk. Kalbimizin en güzel, en yeşil yerinde kaldı. Şu an video başında beni gördüğünüz o buruk ruh hali aslında içimin tam bir yansıması. Hani Atilla İlhan o meşhur şiirinde der ya, ayrılıklar da sevdaya dahil diye. Bizimki de o hesap. Ayrılıyoruz ama aklımız da kalbimiz de bu topraklarda kalıyor. Tabii bir yandan seviyoruz, aşığız diyoruz ama birilerinin de dönüp çalışması lazım. Para kazanması lazım. Malum, Euro bu kadar misafirperver davranırken cüzdanın sesine de kulak vermek gerekir haliyle. Gezdik gördük. Şimdi o harcananları yerine koyma vakti bizim için. Şaka bir yana bu coğrafya bizi o kadar derinden etkiledi ki şimdiden planlar değişmeye başladı. Gelecek dönemdeki rotalarımızın ana lokasyonu merkezi artık tamamen Avusturya olacak gibi duruyor. Onun da ipucunu şimdiden çıtlatmış olayım size. Ama şimdi her güzel rüyanın sonu gibi bizim için de o malum ve kutlu yolculuk başlıyor. Avusturya'dan Sırbistan'a, oradan da İstanbul'un bilindik kaosuna. Memleket hasretiyle Sıla yoluna düşüyoruz. Uzunca bir zamandır Avrupa yollarındayız. İstanbul'dan ilk tekerin döndüğü o günden bugüne kadar bu yolculuğun nasıl başladığını, nasıl sürdüğünü tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaştık. Aslında rehber niteliğinde olan bu video serimiz, bu yola çıkma hayali kuran birçok kişiye ilham oldu, bir yol haritası sundu. Özellikle Instagram üzerinden çocuklu ailelerin bizlere ulaşması, bu uzun yollarla ilgili sorular sorması ve nacizane tecrübelerimize değer vererek fikirlerimizi alması bizi fazlasıyla memnun etti. Ne yalan söyleyeyim, gururlandırdı açıkçası. Doğru bir yolda yürüdüğümüzü bize hissettirdiğiniz için her birinize çok teşekkür ederiz. Eğer bu serüvene yeni dahil olduysanız ya da kaçırdığınız bölümler varsa İstanbul'dan İsviçre'ye uzanan o ilk rehber niteliğindeki büyük yolculuk videomuzda bu videonun sonuna bitiş ekranına bırakıyorum. Bu bölümü keyifle bitirdikten sonra o videolara da mutlaka göz atabilir, Avrupa rotası çizen ya da buna ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Bu arada hazır Avusturya yollarındayken küçük ama hayat kurtarıcı bir teknik bilgi de paylaşayım sizle. Avusturya otoyollarını sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için gitmeden önce Asfinag internet sitesinden e-Vignet yani dijital otoban pulunuzu almanızı kesinlikle öneriyorum. Son dakikada benzinliklerde fiziki pul arama derdiyle uğraşmamak için en pratik yol bu. Web sitesinin linkini şu an ekrana bırakıyorum. İhtiyacı olan yol arkadaşlarımız hemen kaydedebilir. Yaklaşık 3 saatlik sürüş sonrasında Avusturya-Slovenya sınırına geldik. Bu sınır kapısından geçerek Slovenya'ya artık girmiş oluyoruz. Serbest geçiş uygulanıyor. Herhangi bir pasaport kontrolü veya vize kontrolü burada yapılmıyor. Ama polis her zaman yine var. Şüphelendi araçları burada durup da arama yapmaya her zaman zaten yetkili. Bu arada Slovenya otoyolunu kullanmak isteyen kişiler için elektronik vinyet alması gerekiyor. Ben 1 aylık almıştım. Videonun açıklamalarına yazarım ne kadar tutuyor. 31 euro diye hatırlıyorum veya 32 euro civarında bir şey. Nakit ödemeden, beklemeden geçebiliyorsunuz. Bayağı rahatlık oluyor. Videonun başında da çıtlattığım gibi bu bölüm bizim için hem bir yol hikayesi hem de ince ince hesaplanmış bir maliyet rehberi. Şu an aracımızın deposu dolu sayılır. İstanbul'dan İsviçre'ye doğru çıktığımız o ilk andan itibaren ülke ülke nerede yakıt aldığımızı, ortalama tüketim değerlerimizi ve kat ettiğimiz mesafeleri zaten hemen her videomuzda detaylıca paylaşmıştım. Burada da o genel tabloyu çok kısa özetlemek isterim size. Aracımız 2016 model 1.6 dizel Skoda Octavia. Kendisiyle Avrupa yollarında koca bir kilometre taşınır. Tam 200.000 kilometreyi devirdik. Şunu çok net söyleyebilirim. 2 çocuk, 2 yetişkin, yaz sıcağında klima sürekli açık ve saatte ortalama 110-120 km hız bandında tam depo dolu 900 kilometreyi net kat ettik. Aslında menzilimiz daha fazlasına da müsaade ediyordu ama Avrupa otoyollarındaki benzinlikler bizim ülkemizdeki kadar sık karşınıza çıkmıyor. Bu yüzden işi hiçbir zaman riske atmadık. Size de önermem açıkçası. Malum dönüş güzergahımız Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan hattı üstünden Edirne'ye, oradan da İstanbul'a uzanıyor. Depomuz Avusturya'dan çıkarken 42 euro civarında bir ücrete fullemiştik. Yaptığımız hesaba göre bu yakıt bizi Sırbistan'daki Niş'teki konaklayacağımız eve kadar rahatlıkla getirecek. Niş'ten ayrılırken depoyu yeniden tamamlarız. Tam bu noktada bu rotayı kullanacak yol arkadaşlarımıza çok kritik ama altın değerinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hırvatistan'dan Sırbistan'a geçerken Batrovci sınır kapısında, Sırbistan'ın Bulgaristan'a açılan kapısı olan Kalotina'da da minimum 2-3 saatlik beklemeleri mutlaka göze alın. İşte tam o kuyruklarda yaz sıcağında motorun sürekli klima açık çalışmak zorunda olduğunu, yani durduğunuz yerde de yakıt tükettiğinizi hesaba katarak deponuzu planlayın, yolda sürpriz yaşamayın. Ayrıca bir diğer gerçek de şu, Hırvatistan ve Bulgaristan girişlerinde araç aranma ihtimaliniz, hele ki Türk plakalıysanız çok ama çok yüksek. Hatırlayanlar olacaktır, serinin ilk videosunu izlediyseniz Hırvatistan girişinde bizim aracımızda didik aramışlar, bütün yükleri aşağı indirtmişlerdi. Şu anda Slovenya-Hırvatistan sınırındayız. Bayağı trafik var. Normalde Hırvatistan da Avrupa ülkesi ama AB üyesi ve Schengen üyesi ama yine de bayağı trafik var. Yaklaşık geriden bir 3-4 kilometredir bekleyerek gidiyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor. Metre sonra dümdüz ilerleyin. Burası Hırvatistan'a giriş kapısı. Yani Hırvatistan'ın kendi sınır kapısı. Kamerada göründüğü gibi herhangi bir kontrol, inceleme, pasaport kontrolü özellikle yok. Serbest geçiş var. Ama şimdi araştırdığımıza göre ileride yol yapımı var. Yani geriden beri yaklaşık bir yarım saattir dur kalk ilerliyoruz. Yol yapım çalışmasından dolayı bayağı kuyruk birikmiş, araç kuyruğu var. Öğlen şu an saat 12:07 geçiyor. Çok pis kokuttun. Gittim oğlum. Değiştirelim şunu be. Hırvatistan'a girdikten sonra herhalde bir 150-200 metre gittikten sonra bir tane otoban gişesi var. Vergi dairesi gibi. Burada şimdi fiş alacağız. Araç başına da ne kadar ödendiği de tabela var girişinde.
Orada yazıyor. Bakalım, tekrar bilgi vereceğim. Fiyatlar solda tabelada yazıyor ama ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Hırvatistan da bence diğer ülkeler gibi vinyet sistemine geçmeli, böyle parayla al gülüm ver gülüm. Bayağı eski moda. Hello. ...6.70 tuttu. Thank you. 6 euro 20 cent. Şimdi devam ediyoruz. Hırvatistan'dayız bu arada hala. Bilmiyorum. Şimdi otoban gişesine geldik. Bakalım kaç para ödeyeceğiz. Tam yarım saat oldu otobana girelim. Hırvatistan'da ikinci otobana giriyoruz. Sırbistan'a doğru rotamız. Bakalım şimdi buradan ödeme fişi alacağız. Çıkışta kaç para ödeyeceğiz? Saatimiz 13:17. Bakalım ne kadar süre bu otoban devam edecek. Halen Hırvatistan otoyolundayız. Burası transit geçişin kalbi ama sistemi bilmeniz de şart. Otobana girerken bilet alıyorsunuz, çıkarken mesafeye göre ödeme yapıyorsunuz. Gişelerde bozuk para üstüyle vakit kaybetmemek için kredi kartı kullanmanızı kesinlikle tavsiye edebilirim. Bu şekilde çok daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burayla ilgili 2 net tecrübemi cebinize koyun. Birincisi, yol dümdüz diye sakın hız sınırını zorlamayın. Bu hat üzerinde sivil radar araçları çok yoğun. Özellikle Euro bölgesine cezaların hiç şakası yok. İkincisi ise dinlenme tesisleri oldukça temiz ama fiyatlar Avusturya ve Slovenya'ya kıyasla bir tık daha yukarıda gelebilir. Bütçeyi yönetirken bu küçük detayı da unutmayın. Otoban girişinden bu yana tam 2 saat 15 dakikadır araba kullanıyorum. Bakalım buraya kaç para ödeyeceğiz. Şu an Hırvatistan'dan Sırbistan'a çıkıp geçeceğiz. Bu otoban gişesinden sonra sınır kapısı var artık. Sırbistan sınır kapısına geldik. Avusturya'da evden çıktığımızdan bu yana da 676 kilometre yol yapmışız. Henüz hiç mola vermedik. 361 kilometrede geriye Sırbistan Niş'te kalacağımız eve mesafemiz var. Hayır, 18.60. Hello. Thank you. Goodbye. 18.60 tuttu. Otoban geçişimiz. 18.60 euro. Hırvatistan'da sürdüğümüz bu 2 saat 15 dakikada da
Yaklaşık 150 kilometre kadar da yol kat etmiş olduk. Trafik vesaire yoktu. Yol gayet bu şekilde açık ve akıcıydı. Şimdi otoban gişesinden çıktıktan sonra da bir 6 kilometre kadar geldik. Hırvatistan, Sırbistan sınır geçişine. Burası şu an haritada artı 31 dakika bekleme gösteriyor. Bu sınır kapısından ne zaman iki yöne de geçiyor olsak sürekli bekletiyor. Aklınız varsa bu kapıyı ya gece geçin ya da sabah çok erken saatlerde. Önceki videoyu takip edenler biliyordur. Gelirken bir tane Hırvat polisi arabayı durdurdu, aramak istedi. Komple bütün eşyaları boşalttık, bir daha yükledik. Umarım aynı şeyle bir daha karşılaşmayız. Facciamo takiko faka basmasa. Faka basmazsa Bokoto yemişişko. Eyvah ko. Bajakova sınır kapısındayız şu an. Hala da Sırbistan'a giremedik. Hırvatistan'dan çıkıp 20 dakika oldu tam şu an bekleyeli. Şimdi Hırvatistan tarafında tam 45 dakika bekledik. Şimdi Sırbistan'a giriş kapısı olan Batrovci'ye doğru ilerliyoruz. Bakalım bu kapıda ne kadar süre bekleyeceğiz? Bu sınır kapısına toplamda 4 dakikada işlemimizi hallettik. Şimdi istikametimiz olan Niş'teki eve doğru ilerliyoruz. Bir dakika yerinde dursan da. Sırbistan'da da vinyet sistemi olmadığı için burada da otobanda yine nakit ödeme, kart alma işlemi yapılacak. Şimdi ilk otobandan gireceğiz bakalım Sırbistan'a. İstikametimiz şu an için Belgrad. Belgrad'da depoyu bir dolduracağım. 200 kilometre kadar menzil kaldı gösteriyor araba. Türkiye'den İsviçre'ye olan bölümde size OMV istasyonundan bahsetmiştim. Şimdi Belgrad'a kadar beklemeyip depoyu burada dolduralım istedim. Bu OMV'ler genelde Sırbistan bölgesine bayağı iyi. Bizim Türkiye'de Opet istasyonlarıyla konsepti çok benziyor bile. Güvenilirlik ve hijyen konusunda burası gayet iyi. Buradan depoyu fullleyeyim bakalım ne kadar tutacak. Yakıt fiyatlarını da şöyle tabelada görebilirsiniz yaklaştırıp. İstasyonların hemen hepsi self servis. Bir şuraya geçelim. Hedefiniz sol. Al kucağına sıkı sıkı tercih. Of çok fena çok rahat. Hadi kalk. Kalk.
Thank you. €4,5 ödedik. Şu an otoyoldan çıktık Sırbistan'da. Niş istikametine doğru gidiyoruz. 271 kilometre daha yolumuz var. Evden bu yana da toplamda 766 kilometre yolu geride bırakmışız. Harita yanlışlıkla bizi Belgrad'ın içine soktu. Bir şehir turu yapmış olduk. Şimdi Belgrad'ın çıkışında bir otoban gişesine giriyoruz. Tam 219 kilometre yolumuz kaldı Niş'teki ev için. Şimdi buradan da yine bilet alacağız. Ne yapıyorsun? Şu anda İstanbul'daki saat 8. Baba şu anda İstanbul'da aynı saat kullanıyoruz. Hava yavaş yavaş kararıyor artık. Sırbistan'da Niş'te konaklayacağımız eve iyice yaklaştık. Kilometreler ilerledikçe koca bir yazın tatlı yorgunluğu da omuzlarımıza çökmeye başladı. Ne yalan söyleyelim. Ama bir yandan da o yorgunluğu bastıran çok güçlü bir his var içimizde. Evimizi, kendi düzenimizi özlediğimiz gerçeği. İnsan her ne kadar uzağa giderse gitsin, o dönüş yoluna girdiğinde evinin kokusu burnunda tütmeye başlıyor. Bu gece Niş'te güzelce bir dinlenip enerji depolayacağız. Çünkü yarın yolun en heyecanlı, eve en çok yaklaştığımız etabına uyanacağız. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı. Son bileti aldığımız otoban gişesinden bu yana tam 2 saattir otobandayız ve bu otobanda 140 kilometre civarında yol yaptık. Geride de 1038 kilometre yol bıraktık. Kalacağımız eve de 2,5 kilometre yolumuz kaldı. Bakalım Sırbistan'da konaklayacağımız bu gece son otoyola kaç para ödeyeceğiz?
1, 2, 3, 3,5. Hello. How much euro? Şöyle. Thank you. Thank you. 10,5 euro tuttu burası. Niş'teki evimize şimdi vardık. Saat 9 çeyrek ama hava in gibi oldu. 8 çeyrekte sabah Avusturya'dan yola çıkmıştık. 13 saattir yoldayım. 1045 kilometre civarında araba sürmüş oldum. Bayağı bir yoruldum. Yollar çok kötüydü, bayağı yorucuydu. Bu arada hava çok karardı burada bakarsanız. İsviçre'de, Avusturya'da 10.30'da havanın kararması alıştık. 8.30-9'larda kararması biraz tuhaf geldi. Bu arada çok tatlı bir yerde kalıyoruz. Şöyle size göstereyim. Butik bir yer. Burayı da Airbnb'de buldum. Harika bir yer. Şöyle bütün kat bize ait. Ama içeri göstermeyeceğim. Şimdi bir dinleneyim. Yarın kaldığımız yerden yola yine devam edeceğiz.